Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 3 renkle hazırladığım katip çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Bakın, çantayı da şu şekilde göstermek istiyorum. Çantanın tabanı dikdörtgen, taban üzerine model uyguladım. Ben burada 3 renk kullandım. 3 renk yerine her sırada farklı renkler tercih edebilirsiniz veya 2 renkle yapabilirsiniz. Tamamen renk sıralaması size kalmış. Tabanla kulpunu aynı renkle yaptım. Kahverengi ipimiz taban ve kulpta daha fazla kullandığımız için biraz daha fazla olacak diğer renklerden. Bakın, şu şekilde çantanın içi de oldukça derin kullanışlı bir çanta. Çantanın içine astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt dikilebilir veya kulpunu hazır kulpta tercih edebilirsiniz. Çantamızın görünüşü bu şekilde. Ben burada toplamda 300 gram kullandım. Dediğim gibi taban ve kulpunu için kahverengi gibi daha fazla kullandım. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz 3 renk kağıt kullanacağım. Kahverengi, haki ve bir de tarçın rengi kullanacağım. Ve çantayı örmek için tığ numaramızda 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Çantamızın ilk önce taban yapımıyla başlayacağız. Burada dikdörtgen taban yapacağız. Ben burada hazırladım tabanımı, kağıt iple ördüm. Şimdi bu yaptığım kağıt iple hazırladığım tabanı sizlere daha iyi anlatmak için pamuk makrome ipiyle anlatmaya çalışacağım. Önden burada sizlere bilgi vermek istiyorum tabanla ilgili. Tabanımızın orta zinciri 40 zincirle başladım ve 8 sıra ördüm. En son sırada benim ilmek sayım 136 tane ilmeğim var. Yapacağımız model ise 14 ve katlar üzerinde oluştuğu için 4 tane ilmeğim eksik. Onu da model kurarken sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bu şekilde tabanımız ve ölçüsünü de vermek istiyorum. Tabanın eni 30 santim ve derinlik ise 10 santimde derinliği var. Bu tabandan daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta, en son sırada ilmek sayınızı saydıktan sonra ilmek sayınızın 14 ve katlar üzerinde olması gerekiyor. Eksik ilmek sayınız olursa da ben model kurarken benim de 4 tane ilmeğim eksik olduğu için orada detaylı bir şekilde nasıl ilmek sayınızı tamamlamanız gerektiği ile ilgili detaylı bilgiler paylaşacağım. Şimdi ilk önce pamuk makrome ipimi alıyorum ve taban yapımına başlayalım. Tabanı yaparken de pamuk makrome ipiyle de yine aynı şekilde 3,5 milim tığla öreceğim. Şimdi burada ilk önce ben burada daha küçük bir boyda başlayacağım. Sizler benimle aynı taban ölçüsünde yapmak isterseniz 40 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Ben biraz daha küçük boyda başlayacağım için 20 tane zincirle başlayacağım. İlk burada ipimi kilit yaptım ve toplamda burada ben 20 tane çekeceğim. Sizler 40 tane zincir çekmeniz gerekiyor. 2, 3, 4 zincirimi çekip geliyorum. Şimdi zincirin arkasını çevirdim. Ondan bir önceki zincir boşluğuna batacağım. Bakın, zincirimiz düz şekilde bu şekilde bakıyor. Arkasını çevirdiğimiz zaman arkasında duran bakın tek ilmekler var. Şimdi buradaki noktalara batacağız. Bunu yapmamızdaki sebep, buradaki aradaki boşluk olmaması için bu işlemi yapıyoruz. Hemen yanındaki zincir boşluğuna, yani sizler 40 zincir çektiğiniz zaman 39. zincirin içine batıp ilmek çıkarttım ve tığımdaki ilmeğin ikisini ördüm. Bu şekilde birinci sık iğnemi yapmış oldum. Ben burada başlangıç noktam belli olması için işaretleyici takacağım. Şimdi tekrar aynı noktaya
Aynı 39. boşluğun içine battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. İkinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi tekrar aynı noktaya bir kere daha battım ve üçüncü sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bu yaptığım üçüncü sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Bakın burada biz 40 tane zincir çekmiştik. 39. zincirin içine aynı noktaya 3 tane sık iğne yaptık. Birinci ve üçüncü sık iğnelerin içine işaretleyici taktım. Buradaki benim birinci sık iğnenin içine taktığım işaretleyici benim başlangıç noktam. Daha sonra tabanı bitirirken buradaki yeşil işaretleyicinin olduğu noktada bitişi yapacağım. Bir sonraki yanındaki zincir boşluğuna geçtim ve buraya sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar zincir boşluklarına birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son zincir boşluğuna ilk başlarken yaptığımız gibi son zincir boşluğuna 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağım. Birincisini yaptım. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takacağım. 1, aynı noktaya 2 ve aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yapmış oldum. Bu üçüncü sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Daha sonra bir sonraki ikinci sırada bu işaretleyici taktığımız noktadan arttırmamızı buralardan yapacağız. Şimdi bu tarafa doğru dönüş sağlayacağım. Son boşluğa 3 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen bakın yanındaki boşluk, bu taraftaki sık iğnelerin hep dip noktasındaki boşluklara batmış olacağız. Yanındaki boşluğa battım. Tekrar sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerin dibindeki boşluklara batıp örerken de kısa ipi içeride bırakacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın baştaki sık iğneden önceki son boşluğa batıp buraya buradaki son sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Şimdi başlangıç noktama geldim. Burada birleştirme yapmadan direkt tabanı hiçbir başlangıç izi belli olmadan spiral şekilde döne döne öreceğiz. Onu yapmak için başlangıç noktadaki işaretleyici çıkarttım ve buraya direkt ilmek çıkarttım ve birinci sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar aynı noktaya ikinci sık iğne, yine aynı noktaya battım ve üçüncü sık iğnemi yapmış oldum. Bizim başlangıç noktasındaki işaretleyicinin olduğu yere 3 tane aynı noktaya sık iğne yaptık. Şimdi artırma yapacağım benim bir sonraki sırada ortadaki boşluktan olacak. O yüzden ikinci yaptığım ortadaki sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Daha sonra bir sonraki üçüncü sırada arttırmamız bu orta noktadan olacak. Şimdi yanında bakın bir tane sık iğne boşluğu var. Buraya tek batıyorum. Sadece bir tane battık ve buradaki işaretleyiciye geldim. Bizim üçüncü sık iğneye işaretleyici takmıştık. Şimdi burada aynı yaptığım gibi aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi ortadaki ikinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Burada biz 3 tane sık iğne yaptık. İkincisine işaretleyici takmış oldum. Bir sonraki üçüncü sırada arttırmalarımız bu işaretleyici taktığımız noktadan olacak. Şimdi yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Birer tane
sık iğne yapalım ve işaretleyiciye kadar gelelim. Şimdi diğer taraftaki işaretleyiciye geldim. Aynı burada yaptığımızın aynı işlemi bu tarafa da uygulayacağız. Şimdi burada bizim birinci sık iğnenin içine işaretleyici takmıştık. Buraya 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yaptım. Ortadaki ikinci sık iğnenin içine buraya işaretleyici taktım. Bir sonraki arttırma yerimiz burası olacak. Şimdi yanında bir tane bakın sık iğne var, buraya tek batıyorum. Şimdi buradaki üçüncü sık iğne işaretleyici takmıştık. Yine aynı buraya da 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi ortadaki sık iğnenin içine işaretleyici takmış oldum. Şimdi arttırma noktalarımızı yaptık. Şimdi yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın işaretleyiciden önceki son boşluğun içine de buraya sık iğne yapmış oldum. Şimdi başlangıç noktama geldim. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bakın burada 1, 2. sıra. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bizim yeşil işaretleyici başlangıç noktamızdı. Şimdi burada işaretleyici taktığım yere arttırma yerimiz buradan olduğu için 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. İşaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci yaptığım ortadaki sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takmış oldum. Bir sonraki 4. sırada arttırmamız tam orta noktadan buradan olacak. Yani 3 tane aynı noktaya sık iğne yapmış olacağız. Şimdi bakın diğer işaretleyici noktasına kadar arada bizim sık iğne boşluğumuz 1, 2, 3 tane var. Bunların da tepelerine birer tane batacağım. 1, bir sonraki boşluk, 2 ve bir sonraki sık iğne boşluğuna 3 tane yan yana sık iğne yapmış oldum. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere arttırma noktamız buradan olacağı için 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağız. 2 ve 3. Şimdi burada ikinci yani ortadaki sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takmış oldum. Yanından itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim. Diğer taraftaki işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Artırmamız buradan olacağı için işaretleyiciyi çıkartıp bu noktaya aynı nokta 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi arttırmamız bir sonraki sırada bizim ortadaki ikinci sık iğneden olacağı için buraya işaretleyici taktım. Diğer taraftaki işaretleyiciye kadar arada 1, 2, 3 tane sık iğne var. Bunların tepelerine birer tane batacağım. 2, bir sonraki boşluk ve 3. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere tekrar 3 tane arttırmamı bu noktadan yapacağım. 1, 2, aynı nokta 3. sık iğne. Şimdi ikinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi biz burada 4. sıraya geçiyoruz. 4. sıra için işaretleyicinin olduğu yere, bizim başlangıç noktamızın olduğu yere 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağım. 1, aynı noktaya 2 ve aynı noktaya 3. sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi ikinci yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Şimdi 5. sıraya geldiğimiz zaman ortadaki sık iğnenin içine tekrar 3 tane arttırmamızı bu noktadan yapmış olacağız.
Ve yaptığımız 3 tane artırmanın da ikinci sık iğnenin içine de tekrar işaretleyici takmış olacağız. Hep artırmalarımız orta noktadan olacak. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane batacağım. Diğer işaretleyicinin olduğu yere kadar 1, 2, 3, 4, 5 tane burada sık iğne var. Bunların tepelerine birer tane batacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım ve işaretleyicinin olduğu yere tekrar arttırmamı buradan yapacağım için 1, 2, 3 tane aynı noktaya sık iğne ve ikinci ortadaki sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takmış oldum. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyiciye kadar gelelim. Diğer taraftaki işaretleyiciye geldim. Buraya işaretleyicinin olduğu yere artırmamı yapacağım. 1, 2 ve 3. Aynı noktaya 3 tane sık iğne. İkinci ortadaki sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. Şimdi diğer işaretleyiciye kadar arada 5 tane sık iğne var. Bunların da tepelerine birer tane batacağız. 2, 3, 4, 5. sık iğne yaptım. Şimdi işaretleyiciye geldim. İşaretleyicinin olduğu yere 3 tane tekrar sık iğne, 2 ve 3 arttırmamı yaptım ve ortadaki sık iğneye tekrar işaretleyici takmış oldum. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Burada biz 4 sıra tabanı büyüttüm. Şimdi başlangıç noktamıza geldik. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Burada işaretleyicinin olduğu yere 3 tane aynı noktaya sık iğne yapıyoruz ve daha sonra ikinci yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takıyorum. Ve ardından yanından itibaren birer tane sık iğnelerin içine birer tane tekrar sık iğne yapıyoruz. Buradaki işaretleyiciye geldiğimiz zaman işaretleyicinin olduğu yere tekrar 3 tane aynı noktaya sık iğne ve ikinci yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takıyoruz. Bu ortadaki taktığımız işaretleyici taktığımız yere bir sonraki sırada arttırmamız hep orta noktadan olmuş olacak. Şimdi tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne, diğer tarafa geldiğimiz zaman aynı bu tarafta yaptığımızın aynı işlemi bu tarafta uyguluyoruz. Şimdi işaretleyiciye tekrar aynı noktaya 3 tane sık iğne ve ikinci yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktık. Ve yanından itibaren birer tane sık iğne. Tekrar burada işaretleyiciye geldiğimiz zaman yine aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz ve ortadaki ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takıyoruz ve tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaptıktan sonra başlangıç noktamıza gelmiş oluyoruz. Hep aynı şekilde sıramız hep aynı tekrarından oluşmakta. Bu şekilde toplamda biz şimdi 5. sırayı yapacağız. Toplamda 8 sıra olacak şekilde yapacağız. Bakın tam şu ortadaki bizim zincir çektiğimiz kısım 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüm. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Bu şekilde 8 sıra olacak. Dikdörtgen taban yapımının detaylı bir videosu da kanalımda var. İsterseniz oradan daha detaylı da bakabilirsiniz. Ben bu videonun açıklama kısmına da dikdörtgen taban yapımında linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Bu şekilde tabanımızı büyütelim, tamamlayalım. Daha sonra model kurulumunu birlikte yapacağız. Ben tabanı bitirdim. 8 sıra olacak şekilde tabanı büyüttüm. Şimdi burada tabanı daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta, tabandan sonra model kurarken modelimiz 14 ve katlar üzerinde oluşmakta. Sayınızın 14 ve katlar üzerinde olması gerekiyor. Benim burada en son sırada ilmek sayım 136 tane ilmeğim var. 4 tane ilmeğim eksik, 140 tane olması gerekiyor. 14'ün katı
O yüzden model kurarken eksik olan 4 tane ilmek sayımı tamamlayacağım. Sizler de burada tabanınızı daha büyük veya daha küçük yaptığınız zaman en son sırada ilmek sayınızı saydıktan sonra 14'ün katı olmak zorunda. O şekilde ayarlamanız gerekiyor. Eğer ilmek sayınızda eksiklik varsa şimdi anlatacağım gibi benim de 4 tane ilmeğim eksik. Onu da beraber tamamlayacağız. Nasıl tamamlanması gerektiğini bu sırada paylaşacağım. Eğer daha küçük yapacaksanız tabanı 112 ilmekle başlayabilirsiniz. 14'ün katı 126 ilmekle olur. Şimdi ben 140 ilmekle başlayacağım. Daha büyük yapmak için 154 veya daha büyük yapmak isterseniz 168, hep 14 14 arttırıp 14 14 sayınızı azaltmanız gerekiyor. Şimdi ben burada kahverengi ipimle tabanı bitirdim ve tarçın renk ipimle devam edeceğim. Renk değiştireceğim. Burada istediğiniz renkler tercih edebilirsiniz. 2 renk olur, tek renk olur. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben burada rengimi değiştireceğim için en son sırada bakın 8. sırayı tamamlamak üzereyim. Son bir tane burada ilmeğim kaldı. Ve ondan sonra yanında benim başlangıç noktam var. Şimdi en son sık iğneyi yapmıyorum. Burada en son sık iğne yaparken rengimi değiştireceğim. Şimdi tarçın renk ipimi alacağım. Şimdi burada en son sık iğne yaparken bakın başlangıç noktamdan bir önceki boşluk ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. Bunu bu şekilde bekletiyorum. Şimdi rengimi değiştireceğim. Tarçın renk ipimi aldım. Bakın alttan birazcık ip bırakıyorum. Örerken bunu içeride bırakacağım. Bu şekilde tuttum ve ikisinin arasından tarçın renk ipimi çıkarttım ve rengimi bu şekilde değiştirmiş oldum. Şimdi başlangıç noktama geldim. Şimdi model kurmaya başlayacağız. İşaretleyiciyi çıkarttım. Şimdi örerken kahverengi ipimizi örmüyoruz. Bunu bekletiyorum burada. Sadece buradaki kısa ipimi örerken şimdi içeride bırakacağım. Kahverengi ipimi örmeyeceğim. Burada bekleteceğim. Hemen yanındaki başlangıç noktama battım. İlmek çıkarttım. Ve birinci sık iğneyi buraya yapmış oldum. Şimdi tekrar bu yaptığım sık iğneye işaretleyici taktım. Başlangıç noktamız bizim burası. Yanındaki boşluğa battım. İkinci sık iğne yaptım ve yanındaki boşluğa battım ve üçüncü sık iğne yapmış oldum. Şimdi biz burada 3 tane yan yana sık iğne yaptık. Benim 4 tane ilmeğim eksikti. Burada kaç tane ilmeğiniz eksikse burada model kurarken herhangi bir yerinde hiç fark etmiyor. Kaç tane ilmek eksikse şimdi anlatacağım gibi istediğiniz yerden arttırma yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İster sık iğne yerine yaparsınız. Şimdi anlatacağım. Yarım trabzan olur, üçlü trabzan. Herhangi bir noktasından tabanın kısa kenarı olur, uzun kenarlarından istediğiniz noktadan arttırma yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane sık iğne ve 2 tane yarım trabzan yapacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Yanındaki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bu şekilde birinci yarım trabzanı yaptım. Tekrar yanındaki boşluğa bir tane daha yarım trabzan yapacağım. 3 ilmeğin hepsini tek seferde çıkarttım. 3 sık iğne, 2 yarım trabzan. Şimdi yan yana 2 tane de ikili trabzan yapacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Yanındaki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Önce ikisini bir ve tığda kalan 2 ilmeği çıkarttım. Birinci ikili trabzan yaptım. Tekrar yanındaki boşluğa battım. Bir tane daha yanına ikili trabzan yaptım. 3 sık iğne, 2 yarım trabzan ve 2 tane de ikili trabzan yaptım. Şimdi yanına 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzanı yaparken tığın üzerine bir kere dolayacağız ve yanındaki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Önce birinin içinden çıkartıyorum. Tığda 3 ilmek var. Sonra ikisinin içinden ve kalan 2 ilmeği çıkarttım.
Bu şekilde birinci üçlü trabzanı yaptım. Tekrar yanındaki boşluğa önce bir tanesini çıkartıyorum. Sonra ikisini ve tığda kalan 2 ilmeği çıkarttım. 2 tane oldu. Bir kere daha aynısından yapacağım. Tığın üzerine bir kere dolayıp önce bir, sonra 2 ve sonra kalan 2'yi de çıkartmış olduk. 3 sık iğne, 2 yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve 3 tane de üçlü trabzan olmuş oldu. Şimdi bu kısmı tamamladım. Şimdi geriye doğru, bakın buradaki bizim yaptığımızın geriye doğru aynısını tekrar yapacağız. Üçlü trabzandan sonra bakın 2 tane ikili trabzan, 2 yarım trabzan ve tekrar modelimiz başa sarıyor ve tekrar 3 tane sık iğne yapmış olacağız. Şimdi geriye doğru 2 tane ikili trabzan yanına, bir yanındaki boşluk, 2 tane ikili trabzan, ikili trabzandan sonra bakın burası 2 tane yarım trabzan var. Tığın üzerine bir kere dolayıp üçünü tek seferde çıkarttım. Bir ve yanındaki boşluğa ikinci yarım trabzanı yapmış oldum. Bakın bu şekilde ilk modeli oluşturdum. 3 sık iğne, 2 yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan, 3 tane üçlü trabzan, 2 tane, bakın tekrar buradan sonrası geriye doğru aynısını yapıyorum. 3 tane üçlü trabzandan sonra 2 tane ikili trabzan, 2 tane de yarım trabzan yaptım. Şimdi modelimiz tekrar başa sarıyor. Yine burada 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi 2 tane yarım trabzan yapacağım. Ben bu kenarda 4 tane eksik ilmeğim olduğu için kısa kenarda arttırma yapmayacağım. Eğer ilmek sayınız daha fazlaysa burada kısa kenarda da arttırma yapabilirsiniz. Şimdi burada 3 tane sık iğne yaptım. Ardından 2 tane ikili trabzan, 1 ve 2. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi yanına 3 tane de üçlü trabzan yapacağız. Tığın üzerine bir kere dolayıp önce birini, sonra ikisini ve sonra kalan ikisini çıkarttım. 1 2 ve 3 sık iğne, 2 yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve 3 tane de üçlü trabzan yaptım. Şimdi geriye doğru buradaki yaptığımızın aynısını tekrar yapacağım. Yanına 2 tane ikili trabzan, 1 ve 2. Şimdi 2 tane yarım trabzan, 1 ve 2. Bakın bu şekilde ikinci modeli yapmış oldum. Şimdi burada üçüncü modeli yapmaya başlayacağız. Bizim sık iğne ile başladığımız yer tekrar modelin aynı başlangıcı olmuş oluyor. Şimdi burada en son 2 tane yarım trabzanla bitirdikten sonra ilk arttırmamı burada yapacağım. Yanındaki boşluğa birinci sık iğne ve bir sonraki yanındaki boşluğa ikinci sık iğne. Şimdi burada arttırmamı yapacağım. Aynı noktaya çift batacağız. Arttırmamız bizim aynı noktaya çift batmış oluyoruz. Bakın bu şekilde birinci eksik olan ilmeğimi tamamlamış oldum. 1 2 3 tane sık iğne olmuş oldu. Şimdi geriye 3 tane benim ilmeğim kaldı, tamamlayacak oldum. Ben burada sık iğne noktasında arttırma yaptım. İstediğiniz yerde arttırma yapabilirsiniz. İkili trabzanlarda arttırabilirsiniz. Üçlü trabzanlar hiç fark etmiyor. İstediğiniz yerde arttırma yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane sık iğne yaptım. 2 tane yarım trabzan, yanındaki boşluğa battım. Bir sonraki boşluk ve 2. Şimdi 2 tane ikili trabzan, 1 ve 2.
Şimdi 3 tane üçlü trabzan, 1 2 3 tane de üçlü trabzan yaptım. Şimdi geriye doğru tekrar buradakinin aynısını yapacağım. 2 tane ikili trabzan, 1 ve 2 2 tane yarım trabzan, 1 ve 2. Bakın bu şekilde 3. modeli de yapmış oldum. Şimdi tekrar modelin yine başlangıcını yapmış olacağız. Yine yanından itibaren 3 tane sık iğne, 2 tane yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve 3 tane üçlü trabzan, tekrar 2 tane ikili trabzan, 2 tane yarım trabzan ve tekrar modelimiz yine başa sarıyor. Şimdi bu şekilde devam edelim modeli yapmaya. Bir kere daha köşeye doğru son burada modeli yaparken ikinci arttırmamı da bu noktada yapacağım. Şimdi köşeye doğru gelmek üzereyim. 1 2 3 4. modeli yaptım. Şimdi 5. modeli yapmaya başlayacağım. Şimdi 4. modeli bitirirken en son 2 tane yarım trabzanla bitirdim. Şimdi sık iğne kısmını yapacağım. Yeni modele başlamış olacağım. Yanındaki boşluğa birinci sık iğne, 1 2. Şimdi buraya arttırmamı yapacağım. İkinci arttırmamı tekrar 3. sık iğneyi buraya yapmış oldum. 1 2 3 tane sık iğne oldu. İkincisine çift batmış oldum. Bu şekilde eksik olan ikinci ilmeği tamamlamış oldum. Şimdi geriye 2 tane ilmeğim kaldı. Onu da diğer uzun kenarda tamamlayacağım. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde yanındaki boşluktan itibaren kaldığım yerden devam edeceğim. 1 2 tane yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve 3 tane de üçlü trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi 2 tane ikili trabzan, 1 ve 2. 2 tane yarım trabzan, 1 ve 2. Şimdi bu şekilde bu modeli de bitirdim. Tekrar yeni modele geçiyorum. Yanından itibaren birinci sık iğne, bir sonraki boşluk, ikinci sık iğne ve bir sonraki boşluk, üçüncü sık iğne oldu. Tekrar yine aynı şekilde modelimizi yapmaya devam edelim ve diğer bakın buraya kadar gelelim. Yine burada bir arttırma daha yapacağım. Şimdi burada tekrar bir arttırma daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. modeli bitirdim. Şimdi 8. modele geçiyorum. Yanındaki boşluktan birinci sık iğnemi yapmaya başladım. 1 yanındaki diğer boşluğa ikinci sık iğne. Şimdi buraya çift batacağım. Üçüncü sık iğne yaparken ikinci yaptığım sık iğnenin aynı noktaya battım. Buraya çift battım ve bu şekilde bir arttırma yaptım. Eksik olan 3. ilmeğimi burada arttırmış oldum. Şimdi geriye bir tane eksik kalan ilmeğim kaldı. Onu da sonlara doğru tamamlayacağım. Şimdi tekrar yanından itibaren burada 3 sık iğne oldu. Modeli aynı şekilde devam ettiriyorum. Birinci yarım trabzan, ikinci yarım trabzan ve 2 tane ikili trabzan, 1 ve 2. Daha sonra 3 tane üçlü trabzan, tekrar 2 tane ikili trabzan ve 2 tane yarım trabzanla bu şekilde modeli devam ettirelim. Sıramızın sonuna doğru son modeli yaparken burada bir arttırma daha yapacağım. Buraya kadar gelelim. 9. modeli tamamladım. Şimdi 10. modeli yaparken yine bir arttırma yapacağım ve 4. son arttırmamı yapmış olacağım. Şimdi tekrar 10. model yapmaya başlayacağım. Yanındaki boşluğa birinci sık iğne ve bir sonraki boşluğa çift batacağım. 2 tekrar aynı noktaya battım ve 3 tane sık iğne yapmış oldum. Son burada arttırmamı yapmış oldum.
Dördüncü eksik olan ilmeğimi tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde yanındaki boşluktan itibaren birinci yarım trabzan, ikinci yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve 3 tane üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan ve 2 tane, en son 2 tane yarım trabzanla bitirmiş oluyorum. Çünkü sıranın başında biz ilk 3 tane sık iğne ile başlamıştık. 3 sık iğne 2 modelin ortak noktası. Bu şekilde en son 2 tane yarım trabzanla bitirelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada son 2 tane ilmeğim kaldı. 2 tane en son ikili trabzan yaptım. Birinci yarım trabzan ve bir sonraki boşluğa, bakın son boşluğum kaldı. İkinci yarım trabzanı yapacağım. Burada ikinci yarım trabzanı yaparken rengimi değiştireceğim. Tekrar kahverengi ipimde örmeye geçeceğim. O yüzden renk değiştirmek için bakın tığın üzerine ipimi doladım. Son ilmeğin içine battım ve bu şekilde ilmek çıkarttım. Tığda 3 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Şimdi kahverengi ipimle örmeye başlayacağım tekrar. Bakın biz burada kahverengi ipimizi bekletmiştik. Onu direkt aldım bu şekilde. Şimdi tarçın renk ipimi burada bırakıyorum. Bunu örmeyeceğim. Kahverengi ipimi aldım. Tığdaki 3 ilmeğin 3'ün arasından çıkarttım. Bu şekilde rengimi değiştirmiş oldum. En son modeli tamamladık. 2 tane yarım trabzanla bitirmiş olduk. Şimdi burada bir sıra sık iğne sırasını yapacağız. Sık iğne yapmak için şimdi başlangıç noktadaki işaretleyicimi çıkarttım ve burada şimdi tarçın renk ipimi örmeyeceğim. Bunu burada bekleteceğim. İlk başlangıç noktadaki sık iğnenin içine battım ve tekrar buraya sık iğne yaptım. Buraya tekrar kahverengi ile yaptığım sık iğnenin ilk sık iğnesi benim tekrar başlangıç noktam. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren birer tane hiç artırma yapmadan sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bir sıra bu şekilde tepe boşluklarına batıp sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Sık iğnelerimizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamlamak üzereyim. Bu şekilde bir sıra modelin tepelerine sık iğne gittim. Yani 140 tane burada sık iğne yapmış olduk. Şimdi son boşluğun içine buraya batacağım ve son sık iğnemi yaptım. Sıramı tamamladım. Başlangıç noktama gelmiş oldum. Şimdi biz tekrar ilk sırada yaptığımız gibi model kurmaya başlayacağız. Burada her iki modelin bakın arasındaki boşluklara tekrar ortaya benim burada model kurmam gerekiyor. Bakın her tepenin, iki tepenin arasındaki boşluğa tekrar model oluşturacağız. Bakın hep buradaki iki tepenin arasındaki boşluklar olacak. Şimdi onu yapmak için bakın benim ilk modelin arasındaki boşluğa model kurmam gerekiyor. Bu yüzden burada model kuracağım için ilk burada bizim bakın ortada 3 tane üçlü trabzan yapmıştık. 3 tane üçlü trabzanın birinci boşluğa kadar gelmem gerekiyor. Buradaki birinci boşluğa gelmek için ilmek kaydırma yapacağım. Şimdi başlangıç noktamdan itibaren başlangıç noktasına battım. İlmek çıkartıp diğer ilmekten çıkarttım. Birinci ilmek kaydırma. Toplamda burada 6 tane ilk önce ilmek kaydırma yapacağım. 1 yanındaki boşluğa battım ve tığdaki bekleyen ilmekten çıkarttım. 2 bir sonraki boşluk 3 4 5 yanındaki boşluğa battım. 6 tane burada ilmek kaydırma yaptım başlangıç noktamla birlikte. Şimdi 7.
ilmek kaydırmayı da şu şekilde yapacağız. Burada renk değiştirme yapacağım. 6 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 7. ilmek kaydırma yaparken bakın bu şekilde 7. boşluğa battım ve şimdi diğer ipimi aldım. Haki renk ipimi aldım. 7. ilmek kaydırmayı da bakın bu şekilde ilmek çıkartıp ve tığdaki bekleyen ilmekten çıkarttım ve 7. ilmek kaydırma, hem 7. ilmek kaydırma yaptım hem de rengimi değiştirmiş oldum. Şimdi 8. boşluğa, bizim 8. boşluk bizim 3 tane üçlü trabzanın ilk boşluğu oluyor. Bakın bu şekilde 3 tane burada üçlü trabzan var. Birincisine gelmiş oldum. Şimdi buraya 8. buradan saydığım zaman 7 tane ilmek kaydırma yaptım ve 8. boşluk benim üçlü trabzanın ilk birincisi oluyor. İlk buraya sık iğne yapmış oldum. 7 tane ilmek kaydırma. Burada biz 7. ilmek kaydırma yaparken renk değiştirdik ve 8. boşluğa da sık iğne yapmış olduk. Şimdi buraya işaretleyici takacağım. Burası benim başlangıç noktam olacak. Şimdi birinci sık iğne yaptım. Bir yanındaki boşluğa battım. İkinci sık iğne. Bir sonraki boşluğa battım ve 3. sık iğne olmuş oldu. Bakın diğer iplerim burada örmeyeceğim. Burada bekletiyorum bunları. Sadece kısa ipimi arada yürütüyorum. 3 sık iğne. Tekrar modeli kurmaya devam ediyorum. Yanındaki boşluğa birinci yarım trabzan, bir sonraki boşluk ikinci yarım trabzan ve 2 tane yan yana ikili trabzan, 1 ve 2. Tekrar burada 2 tane ikili trabzandan sonra 3 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar 2 tane ikili trabzan, yanındaki boşluğa bir sonraki boşluk 2 ve 2 tane de yarım trabzan, 1 ve 2. Bakın tam iki modelin tam orta boşluğuna modelimi yapmış oldum. Şimdi en son 2 tane yarım trabzan yaptıktan sonra tekrar modelimiz başa sardı. Aynı şekilde devam ettireceğim. Yanındaki boşluğa birinci sık iğne, bir sonraki boşluk 2 ve bir sonraki boşluk 3. sık iğne yapmış oldum. 3 sık iğneden sonra 2 tane yarım trabzan, 1 ve 2. 2 tane ikili trabzan, 1 2 ve 3 tane üçlü trabzan, 1 2 3 ve şimdi tekrar geriye doğru 2 tane ikili trabzan, 1 2 ve 2 tane yarım trabzan, 1 ve 2. Bakın bizim burada tepedeki yine 3 tane üçlü trabzanın tepesine gelmiş olduk. Şimdi yanındaki boşluğa tekrar modelimiz tekrar başa sarıyor. 1 2 ve 3. 3 tane tekrar sık iğne yapmış oldum. Bakın tam iki modelin arasına tekrar modelimizi oluşturmuş olduk.
Burada üçlü trabzanların tepelerine bakın. Üzerine 3 tane burada üçlü trabzan vardı. Bunların tepesine 3 tane birer tane 3 tane sık iğne yapmış olduk. Tekrar bu şekilde modelimiz aynı şekilde ilerleyecek. Bu şekilde modelimizi ara boşluklara yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada son aradaki modeli yaparken şimdi biz burada ilmek kaydırma yapmıştık. Bu ilmek kaydırmaları da tekrar batacağız. Modelimizi tamamlayacağız. Şimdi ben burada en son 2 tane ikili trabzan yaptım ve kaldığım yerden devam ediyorum. 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Bakın ilmek kaydırma var burada. İlmek kaydırma boşluğuna battım. Buraya birinci üçlü trabzan, bir sonraki ilmek kaydırma boşluğuna battım. İkinci üçlü trabzan ve bir sonraki ilmek kaydırma boşluğuna batıp üçüncü üçlü trabzanı yaptım. Bu şekilde ilmek kaydırma noktaları da kullanıyoruz modelimizi yaparken. Yanındaki tekrar ilmek kaydırma boşluğuna battım. Bir sonraki boşluk, 2 tane ikili trabzan ve bakın en son 2 tane ilmek kaydırma boşluğum var. En sonda 2 tane yarım trabzanla bitireceğim. Bir sonraki en son boşluk ve 2. Bakın bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oldum. Tam orta boşluklara modelimizi denk getirdik. Şimdi sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Sıramızı tamamladıktan sonra şimdi bu yaptığımız modelin üzerine buradaki gibi bir sıra sık iğne gideceğiz. Hem aynı zamanda da rengimi değiştireceğim. Şimdi biz burada en son modeli tamamlarken en son 2 tane yan yana yarım trabzan yapmıştık. Bu son yaptığım yarım trabzanı hem yarım trabzan yapacağız. Aynı zamanda da rengimizi değiştireceğiz. Şimdi son yaptığım yarım trabzanı söktükten sonra bu tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi birinci yarım trabzan ve son boşluğun içine ikinci yarım trabzanı yapacağız ve tığda 3 tane ilmek var. Şimdi burada rengimi değiştireceğim. Haki renk ipimi bıraktım ve tarçın renk ipimi aldım. Biz burada iplerimizi kopartmamıştık. Direkt kopartmadığımız için ipimi bu şekilde aldım. Şimdi tığdaki 3 ilmeğin arasından tarçın renk ipimi çıkarttım. Şimdi burada en son hem ikinci yarım trabzanı yapmış oldum ve aynı zamanda da rengimi değiştirmiş oldum. Bu şekilde tamamladık. Şimdi başlangıç noktama geldim. Başlangıç noktamı işaretleyici çıkarttım ve birinci sık iğneyi buraya yaptım. Tekrar buraya işaretleyici taktım. Şimdi devam ediyorum. Bir sıra yanındaki boşluktan itibaren bir sıra sık iğne yapacağız. Bu şekilde modeli yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son bir tane burada boşluğum kaldı. Buraya da son sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi biz burada başlangıç noktam burası. Biz tepeye kadar gelmemiz lazım. Yani bizim burada 3 tane üçlü trabzan yaptığımız yerin ilk üçlü trabzanın tepesine kadar ilmek kaydırma yapacağım. Çünkü buradaki 3 tane üçlü trabzanın tepelerine birer tane sık iğne yapacağız. Yani ilk model başlangıcımız burada olmuş olacak. 3 tane sık iğne, 2 tane yarım trabzan şekilde ilk birinci üçlü trabzanın tepesinden başlayacak. Şimdi ben buraya birinci üçlü trabzanın tepesine ben işaretleyici taktım. Bakın buraya kadar benim ilmek kaydırma yapacağım. Aynı zamanda renk değiştirme yapacağım için burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmek kaydırma yaptıktan sonra 7. ilmek kaydırmada burada rengimi değiştireceğim.
6 tane ilmek kaydırma yapacağız. 7. ilmek kaydırmada ise rengimizi değiştirdikten sonra buradaki üçlü trabzanın birincisinin tepesinden itibaren tekrar model kurmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde bakın tam iki modelin ortasındaki boşluklara tekrar model kuracağız. Hep bu şekilde olacak. Hep iki modelin arasındaki boşluklara modelimizi kurmuş olacağız. Şimdi devam edeceğim. Başlangıç noktam benim işaretleyiciden itibaren birinci ilmek kaydırma 1 2 3 4 5. ilmek kaydırma 6 tane ilmek kaydırma ve 7. ilmek kaydırmada tekrar rengimi değiştireceğim. Burada kahverengi ipimle örmeye başlayacağım. 7. boşluğa geldim. Şimdi 7. boşlukta burada rengimizi değiştireceğiz. Şimdi 7. boşluğa bu şekilde tığımı battım. Şimdi ipimi burada bırakıyorum. Kahverengi ipimle örmeye devam edeceğim. Burada biz iplerimizi kopartmamıştık. Şimdi burada kahverengi ipimi aldım. Ve şimdi burada iki ilmeğin arasından çıkartıp ve diğer ilmekten çıkartmış oldum. Tekrar burada ilmek kaydırma yapmış oldum. Hem ilmek kaydırma yaptık hem de rengimizi değiştirdik. Bakın tekrar burayı göstermek istiyorum. Şimdi 7. boşluğa tığ bu şekilde battım. İpimi bırakıyorum ve kahverengi ipimi aldım. Biz burada iplerimizi kopartmamıştık. Şimdi burada ilk önce ilmeğin birini çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten bu şekilde çıkartmış oldum. Hem rengimizi değiştirdik ve son 7. ilmek kaydırmayı da yapmış olduk. Şimdi başlangıç buradaki bizim 3 tane üçlü trabzanın şu şekilde 3 tane üçlü trabzanın birincisine gelmiş oldum. Şimdi burada model kurmaya başlayacağım. Birinci sık iğne yaptım ve buraya başlangıç noktam belli olması için birinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi tekrar buradaki 3 tane üçlü trabzanın birincisine model kurmaya başlıyorum. Birinci sık iğne yaptım. Bir sonraki boşluk ikinci sık iğne, bir sonraki boşluk üçüncü sık iğne. Şimdi burada iki tane yan yana ikili yarım trabzan, 1 ve 2. 2 tane ikili trabzan, 1 ve 2. 3 tane yan yana üçlü trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar burada 2 tane ikili trabzan, 1 ve 2. 2 tane de yarım trabzan, 1 ve 2. Bakın bu şekilde iki modelin arasına tekrar model yapmış oldum. Biz burada tekrar modelin iki tane yarım trabzandan sonra ilk modeli yapmaya başlayacağız. Yani 3 tane sık iğne yapacağız. Buradaki ilk sık iğne bizim 3 tane buradaki üçlü trabzanın birincisinden itibaren sık iğne yapmaya başlıyoruz. Yani modelimizin tekrar başlangıç yeri burası olmuş oluyor. Bu şekilde modeli buradaki gibi devam ettirelim aynı şekilde ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi modeli tamamlayacağım. Son bir tane burada boşluğum kaldı. Yarım trabzanın bir tanesini yaptım. İkinci yarım trabzanı da son boşluğa yapacağım. Burada yarım trabzanı yaparken de aynı zamanda rengimizi de değiştireceğiz. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım ve son boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Şimdi kahverengi ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimle devam edeceğim.
Burada ipimi aldım. Biz burada ipleri kopartmamıştık. Şimdi buradan 3 tane ilmeğin arasından yeşil ipimi çıkarttım ve bu şekilde rengimizi değiştirmiş olduk. Şimdi başlangıç noktam benim işaretleyicinin olduğu yer, hemen yanındaki boşluk. Şimdi modelden sonra bir sıra üzerine sık iğne gideceğiz. Hemen işaretleyicinin olduğu yere, buraya ilk sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar buraya işaretleyici taktım. Şimdi yeşil ipimle devam edeceğim. Yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane boşluklara sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde diğer sıralarda yaptığımız gibi bir sıra sık iğne yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada yeşil olan sıramı tamamladım. Yeni sıraya geçeceğiz. Tekrar model kurmaya başlayacağız. Buradaki 3 sıra modelin aynı. Şimdi renklerin aynısını tekrarını yapmaya başlayacağım. Şimdi başa döndük. İlk sıranın aynısını yapacağım. Tarçın, üzerine kahverengi, yeşil, onun üzerine tarçın, kahverengi, onun üzerine yeşil şekilde hep bu yaptığım 3 sıranın aynı tekrarı olacak. Şimdi başlangıcı tekrar burada sizlerle paylaşacağım. Biz ne yapıyorduk ilk başta? Hep şimdi aradaki boşluklara model kuracağız. O yüzden burada ilmek kaydırmayla başlıyorduk. 7 tane ilmek kaydırma yapacağız ve 8. yani buradaki bizim 3 tane üçlü trabzanın birincisine buraya ilk sık iğne model yapmaya başlayacağız. O yüzden işaretleyiciyi çıkartıyorum. Birincisine birinci ilmek kaydırma, 1 2 3 4 5 6. Şimdi 7. boşlukta renk değiştireceğim. Hem ilmek kaydırma yapacağım, aynı zamanda rengimi değiştireceğim. Yani ilk sıradaki rengimle devam edeceğim ve tarçın rengi ipimi alacağım. Şimdi 7. boşluğa bu şekilde tığımı battım ve burada bekletiyorum. Ben burada ipimi kopartmamıştım. İpimi aldım. İsterseniz burada iplerinizi kopartıp o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şimdi tarçın rengi ipimi aldım. İlk önce birincisinin içinden çıkarttım ve tığdaki ilmeğin içinden bu şekilde çıkartmış oldum. 7 tane ilmek kaydırma oldu. Şimdi 8. bizim, bakın bu şekilde baktığım zaman buradaki 3 tane üçlü trabzanın birincisinden itibaren tekrar model kurmaya başlayacağım. O yüzden birinci üçlü trabzanın tepesine batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım ve bu noktaya benim başlangıç noktam olmuş olacak. Şimdi burada tekrar model kurmaya başlayacağız. Yanına ikinci sık iğne ve bir sonraki boşluk üçüncü sık iğne yaptım. Bu şekilde burada anlattığım gibi modelimiz hep aynı, tekrarından oluşmakta. Hep bu aradaki boşluklara modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi biz tarçın renk sıramızı yaptıktan sonra, bakın ilk sırayı yapmış olacağız. Daha sonra üzerine rengi değiştirip burada gösterdiğim gibi kahverengi ipimle bir sıra sık iğne, daha sonra yeşil ipimle tekrar model ve üzerine tarçın renkte bir sıra sık iğne, tekrar burada kahverengi ipimle modeli yapacağız ve üzerine de bir sıra yeşille burada sık iğne sırasını yapacağız. Yani buradaki modelin aynı, artık buradaki renk kombinasyonun aynısını tekrarını yapmış olacağız. Bu şekilde istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar çantamızı örmeye devam edelim. Sıramı ben tamamladım. Çantanın yükseklik benim için bu kadar yeterli. Şimdi burada sizlere kaç tane model yaptığımın bilgisini paylaşmak istiyorum. Bakın, tabandan sonra ilk modelden itibaren saydığım zaman sadece yaptığım, bakın şuradaki bizim trabzanlı model sırasını sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 ve 13. Tam 13 tane model yaptım. En son tarçın renk ve onun üzerine bir sıra sık iğne ile bitirmiş oldum 13. modeli. Şimdi burada çantanın ağız kısmında bir sıra ilmek kaydırma yapacağız ve ondan sonra çantanın kulpuna geçeceğiz. Şimdi burada ben diğer renklerimi, ben burada ipi koparttım. Bakın tarçın renk ve yeşil ipimi bu noktada, artık bunlarla işim kalmadı. Bunları koparttım. Bir sıra çantanın ağız kısmı ilmek kaydırmayı yine aynı en son hangi ipimle bitirdiysem onunla devam edeceğim. Ben kahverengi ipimle bitirdim ve burada bir sırada ilmek kaydırma yapacağım. Bu koparttığımız ipleri çantanın iç kısmında aralardan iki ipimizde yürütüp gizleyeceğiz ve fazla ipimizi de kopartacağız. Şimdi burada devam edeceğiz. Burada ben en son birleştirmesini yaptım ve sıranın başlangıcını birleştirme yaptıktan sonra devam ediyorum. Hemen yanındaki ilk boşluğun içine batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde hemen yanındaki boşluk ve tığda bekleyen ilmekten çıkarttım. Bir sıra her boşluğun içine batıp ilmek kaydırmalarımızı yapalım. Bu şekilde ilmek kaydırmaları bir sıra yaptıktan sonra sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın en son ilmek kaydırmanın bir tanesini yapmıyorum ve burada ben ipimi koparttım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi burada ilk yaptığım ilmek kaydırmanın, bakın sondaki ilmek kaydırma burada duruyor. İlk yaptığım ilmek kaydırmanın içine bu şekilde battım ve bu kısa ipi çantanın iç kısmına alacağım. Şimdi son yaptığım ilmek kaydırmanın da bakın üstteki duran tek kanadına batıp tekrar bu kısa ipi çantanın iç kısmına aldım. Bu şekilde birleştirmesini yaptık. Şimdi bu kısa ipimizi de tekrar çantanın iç kısmında yürütüp gizleyeceğiz. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi sırada çantamızın kulpunu yapacağız. Ben bir tanesini hazırladım. Diğer teki de birlikte hazırlayacağız. Önceden sizlere kulpun ölçüsünü de vermek istiyorum. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Tam uzunluk 57 santim uzunluğunda. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Çantanın tabanını kahverengi iple ördüğüm için kulpunu da aynı renkle yapacağım. Şimdi burada alttan çantaya dikmek için yeteri kadar ip bırakacağız. Burada ben kulpun kalınlığını 7 tane sık iğne üzerine uyguladım. Sizlerin ipi daha ince ise 8-9 sık iğneyle de yapabilirsiniz. Arttırıp azaltabilirsiniz. Buradaki tercih tamamen sizin. Kulpun kalınlığı daha kalın olmasını isterseniz sık iğne sayısını arttırmanız gerekiyor. Şimdi ben burada 7 tane sık iğne üzerine kulpu yaptığım için toplamda 8 tane zincir çekeceğim. İlk önce burada kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Ve toplamda burada 8 tane zincirim olacak. 1, 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. 8 tane zincir çektim. Hemen yanındaki 7. zincirin içine battım. İlmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Birinci sık iğnemi yapmış oldum. Bir sonraki zincir boşluğuna ikinci sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve toplamda 7 tane sık iğnemiz olacak. Sıramın sonunda 7 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bakın bu şekilde sık iğne yaptıktan sonra sık iğnenin diğer tarafını çevirdim. Bakın şu şekilde. Yani başladığımız ipimiz sağ tarafta kaldı. Sık iğnenin düz tarafı bu şekilde ve ters tarafını kendimize doğru çevirdik ve başladığımız ipimiz, kısa ipimiz sağ tarafta kaldı. Şimdi burada iki ucu birbirine birleştireceğim. Şimdi ilk yaptığım, bakın şuradaki bizim kenardaki sık iğnenin içine batıp
ilmeği battım. Bakın buradan bir ilmek aldım ve tığdaki bekleyen ilmekten bu şekilde çıkarttım ve ilmek kaydırmayla iki ucu birbirine birleştirmiş oldum. Burada bir tane zincir çektim. Şimdi bakın bu şekilde tuttum. Kendime doğru çevirdim. Bakın ilk bizim burada ilmek kaydırma yaptığımız, yani ilk sık iğnenin içine biz ilmek kaydırma yapmıştık. Şimdi yine aynı noktaya batacağım. İlk sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi burada işaretleyiciyi takacağım. Benim burası başlangıç noktam. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız boşluklara ve toplamda 7 tane sık iğnemiz olacak. Hemen yanındaki boşluğa geçtim ve ikinci sık iğne, bir sonraki boşluk, 3, bu şekilde boşluklara birer defa batıp 4, bir sonraki boşluk, 5, tekrar bir sonraki boşluk, 6 ve son, bakın burada kenarda bir tane boşluğum kaldı. Son sık iğneyi de buraya yapacağım ve 7. Toplamda 7 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bakın şimdi sayalım. Bakın şuradaki bizim ortadaki bizim ilmek kaydırma boşluğu. İlk yaptığım sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son yaptığım ve 7. 7 tane sık iğne olmuş oldu. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine tekrar batacağım. Bakın işaretleyiciyi çıkarttım. 7 tane burada sık iğne var. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine battım. Tekrar ilmek çıkarttım ve tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde tekrar bir üst sıra için ilk sık iğnemi yaptım. Bundan sonra işaretleyici takmama gerek yok. Spiral şekilde döne döne öreceğiz. Hiç birleştirme yapmayacağız. Şimdi bu şekilde ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki boşluk, tekrar sık iğne. Şimdi önümüze gelen her boşluğa, sık iğne boşluklarına birer defa batıp ilerleyeceğiz. Tekrar bu şekilde. Bakın hemen yanındaki boşluk, tekrar sık iğne. Bir sonraki hemen yanındaki boşluk. Hep sık iğne boşluklarına birer defa batacağız. Hiç birleştirme yapmadan sırası gelen boşluklara batıp sık iğne yapacağız. Döne döne bu şekilde kulpumuzu büyüteceğiz. Bakın kulpumuz büyümeye başladı. Bu şekilde sırası gelen boşluklara sık iğne yaparak ilerleyelim. Döne döne örelim. Ben burada dediğim gibi 57 santim olacak şekilde kulpumu büyütüp geliyorum. Kulpumu ben büyüttüm. Burada 57 santim oldu. Sizler ne kadar olmasını isterseniz orada sık iğne yapmayı bırakıp ve şimdi bitişte şu şekilde yapacağız. Ve hemen yanındaki ilk boşluğun sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım ve tığda bekleyen ilmekten bu şekilde kaydırdım. İlmek kaydırma yaptıktan sonra bir tane zincir çekip yine çantaya dikmek için yeteri kadar ip bıraktım. Şimdi bunu burada ben ipimi kopartmıştım. Bu şekilde ipimi çıkarttım ve kulpumuzu tamamlamış olduk. Şimdi bu yaptığımız kulpumuzu çantamıza dikeceğiz.
Kulpumuzu dikmek için ben diğer tarafları diktim. Bir tarafı kaldı. Burayı da sizlerle birlikte dikeceğim. İlk önce çantayı güzel bir şekilde ortalayacağız. Tabanın tam kenar noktalarından itibaren tam ortalayacağız ve iki kenara ben işaretleyici taktım. Kenar noktalarını buldum ve daha sonra kulpumuzun ölçüsünü de vermek istiyorum. Kenarlardan 11 santim sağdan ve 11 santim soldan boşluk bıraktım ve orta boşlukta bu şekilde ölçtüğüm zaman da 12,5-13 santimde orta boşluk var. Şimdi burada kulpumuzun uçlarında ip bırakmıştık. Ben burada geniş uçlu iğne kullanıyorum. Bıraktığımız ipe iğnemizi taktık. Şimdi ben diğer taraflara diktiğim için tam aynı diğer kulpun tam aynı üzerine denk getiriyorum. Biz burada dikerken bakın şuradaki bizim en son sırada yaptığımız kahverengi iple ördüğümüz sık iğnenin olduğu yerden, yani ilmek kaydırmanın alt noktasından itibaren düz bir şekilde dikişimizi dikeceğiz. Tam kulpumu dikeceğim noktayı ayarlamasını yaptım. Alttaki diktiğim kulpun üzerine koydum. Şimdi burada ilk önce ilk boşluktan battım ve kulpun bakın şuradaki bizim ilmek kaydırma boşluğunun hemen altındaki yerden iğnemi çıktım. Şimdi hemen bir yanındaki ilmek kaydırmanın altındaki boşluktan ve onun karşısındaki kulpun boşluktan iğnemi çıktım. Bu şekilde sağlam oluncaya kadar bu kısmı dikeceğiz. Hep dikerken ilmek kaydırmaların arasına batmıyorum. Onun altındaki boşluktan iğnemi çıktım. Dikerken de düzgün bir görüntü olması gerekiyor. Bu şekilde kulpumuzu diktik. Çantamızı tamamladık. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantanın eni ağız kısmından ölçtüğüm zaman eni 40 santim ve yükseklik tabandan sonra ilk modelden itibaren ölçüsünü paylaşacağım. Yükseklik 25 santim ve çantanın derinlik 11 santimde derinliği var. Kulpun ölçüsü de 57 santimdi. Çok şık güzel bir çanta oldu. Toplamda 300 gram kağıt ip kullandım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.